Türkiye'de ilk kez daha önce yapılmamış bir sığınak inşa edeceğiz. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere Türkiye'de daha önce yapılmamış bir sığınak inşa edeceğiz. Olduğum alanı kazıyoruz ve yerin altına bir sığınak inşa ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dozer şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Çimenleri bilerek bu şekilde kaldırdık ki inşaat bittikten sonra sığınağın üstünü gizli bir şekilde halı gibi örteceğiz. Burası da sığınağa oturacağımız bölge. Zaten çıkan topraktan ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bakın derinliği. 2 metre derinlik, 3 metre, 3 metrede en boy oranı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar kazma işlemimiz bitmiştir. Yeraltı sığınağı için çukurumuz hazır. Buraya metallerden bir duvar inşa edeceğiz ve üzerini toprakla örterek yerin altında gizli bir sığınak inşa edeceğiz. Bu video Blood Strike ve Huawei sponsorluğunda çekiliyor arkadaşlar. Bize destek oldular ve biz de yerin altına bir sığınak inşa etmeye karar verdik. Biliyorsunuz ki son dönemlerde internetten okuduğumuz haberler ve çeşitli gözümüze çarpan detaylar bizi sığınak nasıl inşa edilir diye bir muhabbete götürdü. Biz de burada sığınak inşa etmeye karar verdik. İzlediğiniz zombi filmlerinde de görmüşsünüzdür. Genelde yerin altında zombi istilasına karşı bir sığınak inşa ederler. Biz ilk bölümümüzde dediğimiz gibi yerin altına bir sığınak inşa edeceğiz. Fakat ikinci bölümde de arkadaşlar bu sığınağı büyütebiliriz, genişletebiliriz, çeşitli farklı yapılar da inşa edebiliriz. Siz videoyu beğenerek bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bize bunu belirteceksiniz. Biz de ikinci bölümde yapacağımız sığınağı geliştireceğiz. Size adım adım neyi nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Bu sığınağı birlikte inşa edeceğiz. Şimdi inşa bölümüne geçelim ve sizlerle birlikte burayı inşa edelim. Nova Busters'a inşa serisine başlamış bulunuyoruz ve daha fazla uzatmıyoruz. Eşyalarımız burada. Sağlam keresteler kullanmaya karar verdik. Bu arada çok ağırlar. Biraz zor hareket ediyorum. 3 metrelik olan tahtalarımız. Yere döşeme yapacağız. Taşları döşeyeceğiz. Gözüktüğü kadar kolay bir şey değil yani arkadaşlar. Şimdi zaten çukura girdiğimizi anlayacaksınız. Sese bakın. Bunu da çatı kısmına koyacağız, üst kısmına. Bunun üzerine de toprağı yığacağız. Dışarıdan bakıldığı zaman kamufle olmuş olacak. Bayağı derin. Bakın arkadaşlar benim boyumdan hesap edin ne kadar bir çukur kazıldığını buraya. Biz burada ilk başta kazıldığında acaba yeraltı kaynak suyu mu var diye düşündük. Hayır. Aslında bakın toprağın da nemli olduğunu görüyorsunuz. Sular hafif hafif dibe birikecek. Sonra toprak onu emecek gidecek. İnşaat artık başlamanın vakti geldi. Sizlerle birlikte adım adım inşa ediyoruz. Böyle bir video yok. Sığınak inşa etmekle alakalı bir içerik gördüm hatırlamıyorum. Biz yapalım bari dedik böyle bir şey. Çok adrenalin patlaması yaşıyorum şu an. Çok gaza geldim yani hadi. 2 kişi burayı inşa etmek zor. Dozer olmasa zaten Abi kazamazdık. kazamazdık. O 2 günde zor kazarız burayı. Tahtaların ucunu çivi gibi sivrilteceğiz ki toprağa daha iyi gitsin. Toprağa girecek, sağlam bir şekilde diğer tahtaları tutacak. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Gerçekten zor bir iş. Kolay gibi görünüyor olabilir ama motor zaten kendisi ağır. Tahtalar da oldukça sağlam olsun istedik. En iyi kirişlerden aldık. Bunları toprağa dediğimiz gibi bu şekilde hepsini dört köşeye koyacağız ve daha sonrasında o demirlerle birlikte kaplamaya başlayacağız. Dağ başını duman almış, gümüşdere durmaz akar. Bu arkadaşlar torun çekici değil, yardımsever vatandaşlarımız bize balyoz hediye etti. Biz de ilk adım atıyoruz. İnsanlar sığınak inşa edebilir bizden görüp de. Bu güzel bir şey, kötü bir
şey değil. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda gerek Alman vatandaşları, gerek İngiliz, Fransız vatandaşları evlerinin bahçesine sığınak inşa ediyordu. Bizim de sığınak inşa etmemiz absürt bir durum yok. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sığınak yapıyoruz. Bismillah. Başlayalım. Hep kahraman Türk milleti. Temeller oluştu. Şunları da birleştirip güçlendirme işlemi yapıyoruz. Daha sonra metal levhalarımızı koyuyoruz. Daha merdiven de yapacağız ya. Onun da inşası var. Ama önemli olan önce şurayı bir bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kirişçinin yanlarına da tahtalar çaktık. Sağlam tahtalara sağlam çiviler çakmanız lazım. Biz bunu şu an başardık. Son bir tane kaldı. Bunun sebebi de şu, bakın. Şöyle sağlamlığını görüyorsunuz. Bak kıvırdatamıyorum bile. Çünkü dördünü birbirine tahtalarda normal çiviler kullanmadık burada. Kullandığımız çiviler şu şekilde baş kısmı. Bunu çaktığımızda tahtaya daha iyi giriyor. Daha güvenli halde, yani çıkması çok imkansız gibi bir şey. Zemini düzleştiriyoruz. Ulan var ya bak, resmen kaynak suyu geliyor bak. Dip suyu işte baksana Zaten nasıl cilim. Burası sağlam. Zemini sağlamlaştırma çalışmalarımız arkadaşlar başarıyla tamamlandı sayılır. İnanın ki çok yorulduk yani. Hava da kararıyor. Yani zemini mümkün olduğunca düz yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Çatı kısmını ayarlayacağız arkadaşlar. Çatıya da bu görmüş olduğunuz oluklu 2. bölümünü çekersek, siz destek olursanız, beğenirseniz bu videoyu, seri olarak 2. kısmında dışa, bu alt kat olacak. Dışa belki ev yapabiliriz. Dış kısmı ev yapabiliriz. Buraya tarla kurabiliriz. Gözlem kulesi kurabiliriz. Rüzgar değirmeni kurabiliriz. Yani her şey yapabiliriz. Bunu seri olarak düşünün. Sadece sizden destek amaçlı beğeni istiyoruz. Attığınız her beğeni bu videonun daha seri bir şekilde gelmesine ve sizin de gerçekten 2. bölümü isteyip istemediğinizi anlayacağız bu vesileyle. Merdiveni de şu köşeye koymayı düşünüyorum. Buradan yukarıya çıkacağız ve yerin altına inip yerin altına bu köşeden çıkacağız. Evet, görüyorsunuz, sinirlendi şu an. Ne yapacağını düşünüyor. Terini siliyor, bakın bakın. Aslında biz bu işlerde yetenekliymişiz abi, onu çözdüm ya. Biz var ya, müteahhitliğe giriyoruz kardeşim. Paramız olsun, müteahhitlik yapacağım. Sağlam konut, %100 sağlam konut yapacağız. Harbiden sağlam bir şey geliyor yalnız. Minecraft oynayanlar bilir. Geçirdiğiniz ilk gün ne yapıyorsunuz? Toprağa kazıp. Bizimki ondan daha kaliteli en azından. 1.80 boyu, aşağıda olmasına rağmen hala tavan boşluğu var. Tabii biz sığınaktayken muhtemelen eğilir pozisyonda kalacağız birazcık ki inşa ettiğimiz sığınak büyük bir sığınak değil sonuçta. İkimiz için. Hadi üçümüz için bir sığınak. Bu videoyu beğenirseniz 2. bölümde burayı büyütebiliriz. Belki mutfak bölümü, tuvalet bölümü eklenebilir. Sırf siz Cani çalışmıyor demeyin diye çivi çakacağım. Ben hani zaten biliyorsunuz müteahhitim. Arifan inşaatçı. Sırf siz Can çalışmıyor demeyin diye çalışıyorum abi. Abi çok güzel duruyor ya. Vallahi bak, biraz para olsun villa dikeriz. Villa bak. Biraz para olsun villa da dikeriz, şato da dikeriz ya. Düşüyordum az da. Lan! Make no mistakes about it. I don't want you. Can see it clear without it. I don't need you. Blackened out, I see the light shining through the darkest night. True love waits as we go. Allah. Burning down the line. Don't wanna talk about it. I'm not with you. Olay budur abi, çok No second thoughts about it. yani gerçekten zor ama keyifli ya, değil mi? Ben çok keyif alıyorum yani buradan şu an. Kendimiz bir şey inşa ediyoruz abi. Millet bilgisayar oyunu oynuyor, biz inşasını yapıyoruz ya. Şimdi bu plakayla bu artık kaplama moduna geçtik. Burayı kaplıyoruz metalle tamamen. Burning down the line.
şu an bu görmüş olduğunuz yeri tamamen bu zırhla kaplıyoruz. Bir tane açılıp kapanan kapısı olacak ve havalandırma borusu olacak. Dışarıdan kimse burada bir sığınak olduğunu farkına bile varmayacak. Zaten bilirsiniz ki zombiler beyinsiz hayvanlar. Tabii öyle bir şey yok ama ben filmlerden gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Zombilerin zaten eğer ki çok gelişmiş koku alma duygusu yoksa bu sığınağa gireceklerini de düşünmüyorum. Artık bu noktadan sonra çok şey konuşmak istemiyorum. Dünyamızda her şey oluyor. Koronavirüsü ıvır zıvır. Bir bakmışsın zombi kıyameti olacak. Biz de neyse espriyi bir kenara bırakıyorum. Bütün bunları öylesine anlattım. Gece çökmeye başladı, hava kararmaya başladı. Mecburen ateşimizi de yaktık. Çünkü hava ciddi anlamda soğuk. Ağzımdan çıkan duman görünüyor mu? Bilmiyorum ama hava soğuk. Biz bu gece aydınlatmalarımızı kullanacağız, ışıklarımızı kullanacağız ve inşa edebildiğimiz kadar, yorulana kadar inşa edeceğiz. Saat kaç oldu şu an tam olarak? Saat şu an 8'e 15 var. 8'e çeyrek var diyelim. Sabahtan beri buradayız. Zaten ne biçim yeri kazdığımızı gördünüz. Hiçbir şey yemedik. Sadece kahve içtik birkaç bardak ama hiçbir şey yemedik. Dedik ki bir mangal yapalım. Hava gerçekten çok soğuk bakın. Keşke bu soğuğu size hissettirebilsek. Birkaç saat daha burada bu gece yapabildiğimizi yapacağız. Zırhla kaplamayı yapacağız. Burası da aşırı soğuk. Aşağısı daha soğuk burası. Görmüşsünüzdür başka yerlerde de. Böyle demirleri bunlarla kaynak yapıyorlar. Çiviyle çakıyorlar. Bize aynısını yapıyoruz. Tamamen metal ve etrafı toprakla kapandıktan sonra gizli bir sığınağımız olacak. Bakın burada bir toprak boşluğu var. Tabii biz bunu yine dolduracağız bu toprakla sağlam olsun diye. Bugünlük bitti arkadaşlar. Yarın sabah devam edeceğiz. Önemli kısımları şimdilik bitirdik. Duvarları inşa ettik. Yarın gündüzden yine erken saatte başlıyoruz. Artık gün erken bitiyor. Yani gece erken çöküyor. Saat 8-9 civarında geleceğiz. Öğleden sonraya kadar bitirmeye çalışacağız. Bugünlük bence yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz. Dün gece olanları, çalıştığımız en son aşamaları gördünüz. Ve dün bir şey konuşmuştuk. Dedik ki buranın dibine su dolabilir mi? Korktuğumuz başımıza geldi ama düşündüğümüz kadar büyük bir sorun yok. Dibi biraz suyla doldu. Fakat suyu dolan kısım Allah'tan zemine kadar yerleştirmiş olduğumuz ahşapa kadar yükselmemiş. Ama bariz bir su birikintisi var. Bu ileriki süreçte sorun olabilir mi, olmayabilir mi? Bunu bilmiyoruz ama biz yine de önlemimizi alacağız. Dibini taşlarla dolduracağız. Daha çok güçlendireceğiz ki su süzülüp gitsin aradan. Önemli olan bizim için tahtaya temas etmemesi. İlk aşama bugün onu sağlıyoruz. Çatıyı bugün inşa edebilir miyiz bilmiyorum. İnşa etmeye çalışacağız. Merdiven kısmı var. Bakalım bizi bugün bu serüvende neler bekliyor. Şu uçan siyah kuş yeniyor. Avlama yasağı falan var ama şu an olduğumuz kış aylarında avlayabiliyorsunuz. Yani her şey ortada. Birazcık su bastı ama gördüğünüz gibi su henüz tahtaya ulaşmadı. Bu mesafede değil. Biz de güçlendirme çalışmaları yapıyoruz Arifan Bey'le.
Yanımızdan da çok su birikmiş. 15-20 arasında şu şekilde kova suyu dışarı attı. Seviye azalıyor ama en azından bak. Taşın boyutundaydı neredeyse. Suyu bayağı bir tahliye ettik. Şimdi çapraz tahtalarla çakıyoruz. Arifan ek direkleri inşa ediyor. Ve ayrıyeten de şu şekilde çapraz şekilde kenardaki ana kolonları sağlamlaştırıyoruz. Bu sayede çökmesine engel olmuş olacağız. Dünyayı zombiler bassa ilk yapacağın şey ne olur? Dünya zombiler bassa şöyle, zaten biz hep erkek makalaları var ya kendi arasında, yok şu olsa ne yaparsın, bu olsa ne yaparsın, savaş çıksa ne yaparsın. Biz de bunu zaten çocukluğumuzdan beri Arifa'nın da dediği gibi konuşuyoruz ve zombi oyunları Left 4 Dead. Bugün yapalım? aslında yaptığımız şey, ben yapmak istediğim şeylerden birisi, hep derdik ya bir evi karargaha çeviririz, sığınağa çeviririz, dikenli teller döşeriz falan, tahtalar çakarız camlara, güçlendiririz ya da sığınak yaparız demiştik. Sığınağımızı yapıyoruz, yani ben bunu yapardım. Silah deposunu basardım. Oradan bir şeyler alırdım. Markete gidip erzak alırdım. Yani kamyonu alırdım moru. Kamyonla eze eze giderdim zombileri. Konserve ağırlıklı, uzun süre dayanabilecek besin Ünlü bir markete girerdim mesela. Marketten kasaya atardım ne varsa. olarak yüksek, büyük tekerlekli güçlü bir araba bulurdum, tamam mı? Oradan hemen bir av bayisi, silah satıcısına gidip oradan kendimizi korumak amaçlı olaraktan silahlar, mermiler, bıçaklar falan alırdık. Oradan sonra dediğin gibi hemen markete gidip konserveler, uzun süre dayanabilecek besinler alıp sonrasında da ya bir sığınak Güçlü, ya da aynen. bir sığınağı karargaha çevirirdim. Ya böyle bir şey inşa ederdik moruk. Ya da aynen hazırda olan kuvvetli, depreme dayanıklı bir yere camlarını manlarını kapatırsın. Tel örgüyle ölersin abi. Sığınak yapardım. Ben bunu İlerleyen isterdim. süreçte tarla yapılabilir. Anladın mı? Tabii. Kendi taze sebzeni, besinini yetiştirirsin. Aynen. Tente kurarsın. Yağmurdan gelen damlaları biriktirirsin. Yani kendi kendine yetecek bir yer yapardık. Tabii bunu yüksek bir yere yapmak lazım. Şehri çok güvenli olmaz. İnsan nüfusunun en az olduğu yerler her zaman daha mantıklı. Dünyayı zombiler basarsa. Tabii ki ya. Toplumdan ne kadar uzak o kadar iyi. Peki bunu biz hep birbirimize soruyorduk. Ve bunu siz de eminim sormuşsunuzdur millet. Siz ne yapardınız? Hadi yorumlarda bunu tartışalım. Dünyayı zombiler bassa ne yapardınız? Büyük bir felaket yaşadık. Yaklaşık 5 gündür çekim yapmıyorduk burada. Çalışma yapmıyorduk daha doğrusu. Çünkü hiç durmak bilmeyen ve adeta bardaktan boşalıyor gibi yağmur yağıyordu. Ve burayı bitiremediğimiz için burası 2 metreden biraz daha yüksek. Yani ben şu an bunun içine girsem boğulurum. Yağmurlar adeta burayı bir havuza çevirmiş. Kapatmamıştık. Çünkü en son çatıyı kapatacaktık ve yalıtım yapacaktık. Ama yağmurlar yüzünden bir türlü bunu başaramadık ve havuz adeta bir havuz. Yani boşa mı uğraştı diyesim geliyor bazen. Yağmur yağacak. Yağmur yağmadan önce buradan gideceğiz. Son durumları gördünüz. Bugün sanırım 6. gün. Gördüğünüz gibi buraya çimento harcıyoruz. Çimentoyla yeri döşeyeceğiz tamamen. Tam 3 paket çimento yapıyoruz. Vallahi sabahtan beri çalışıyoruz. Araya bir haftalık süre girdi. Fakat toplam çalışma süresi 6 gün oldu mu? 6 gündür bu şeyle uğraşıyoruz. Şu an akşamın 8 oldu. Hala çalışıyoruz. Su birikintisi sorununu çözdük. Şu an daha deminki izlediğin sahnelerde çimentoyu yorduk. Zemini tamamen betonla kaplıyoruz. Tutuyor mu? Düz tahta getirmiştik ya. He. Tahta versene sen. Şöyle uzun tahtadan. Bugün kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum. Artık günleri saymayı bıraktık. Arkada gördüğünüz gibi. Ve neredeyse finale geldik arkadaşlar.
uzun uğraşlar sonucunda etrafını toprakla tekrar bir dozer merasimi oldu. Kendimizle iş gücünü kullanaraktan toprak her tarafını kapattık. Daha sonra arkamıza görmüş olduğunuz gibi çimenlerle üstünü örtmeye başladık. Etrafta da zaten çimenlerle kamufle ettik. Şimdi de tamamen buradaki gibi hatırlarsanız videonun en başında dozere çimenli toprakları ayrı olarak çıkarttırmıştık. İşte o ayrı çıkarttığımız çimenli toprakları üzerine tamamen örterek kamufle hale getiriyoruz ve sığınak dışarıdan tamamen görünmez bir hal alacak. Bu dışarıda kalan son kısım topraklar da birkaç gün sonra kendiliğinden tamamen kamufle olmuş olacak. Uzaktan bakan bir insan seçmekte zorluk çeker. Bu da tamamen çimenlerle kaplanmış hali. Sadece ve sadece buranın çimenlerle kapatılması lazım ama şu an onu uygun görmüyoruz. Zaten bakın burası giriş kapağımız. Burayı neden kapatmıyoruz? Çünkü şu an içine gireceğiz, çekim yapacağız. En son tamamen çekim bittikten sonra burayı terk ettiğimizde ve buradan giderken kapatacağız ve o şekilde gideceğiz. O zaman daha fazla uzatmıyoruz ve arkadaşlar aşağıda görüşürüz. Videonun başında bahsettiğim zombi silahının kurgu olduğunu düşünenler olmuştur. İçeriği göstermeden önce ona detaylıca bir değinmek istiyorum. Yarım saat loot yapmadan önce direkt zombilerin arasına savaşmaya atlamak istiyorsanız Blood Strike tam sizin için. Oyuna yeni gelen Zombie Royale modunda zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. En başta bahsettiğim zombi istilası da tam olarak burada oluyor işte. Çünkü bu modda ölüp kurtulmak diye bir şey yok. Ölürseniz zombiye dönüşüyorsunuz. Dövüşmemek için en iyi silahınız veya bizim yaptığımız gibi bir zombi sığınağınız yoksa oyuna yeni gelen efsanevi yakıncı silahı kan kristali katar. Oyundaki silah skinlerinde inanılmaz animasyonlar var. O yüzden mutlaka bir indirip bakın. Ben oyunu Arifan ile birlikte bizzat oynuyorum. Ve bu skinleri olabildiğince kaçırmamaya çalışıyorum. Eğer oyunu ekranda görmüş olduğunuz QR kodu veya açıklamaya koymuş olduğum link ile Huawei App Gallery üzerinde indirirseniz inanılmaz indirimler kazanacaksınız. İster Android telefonunuzdan isterseniz de emülatörden tarayıcıya girip App Gallery'yi ve gereksinimlerini indirin. Ve oturum açarak yüzlerce oyundan istediğinizi hemen indirerek kampanyadan yararlanmaya başlayın. Blood Strike'da yapmış olduğunuz yüklemelerden elmas kazanıyorsunuz. Ve bu elmasları App Gallery'de 1 Aralık ile 11 Ocak arasında binlerce oyun için %30 indirimli şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani eğer 500 liralık alışveriş yaparsanız 150 TL'lik kupon kazanırsınız. Tek yapmanız gereken 10 elmas biriktirip App Gallery'den ödülleri toplamak. Bence çok iyi bir fırsat. Sakın kaçırmayın derim. Hemen oyunu Huawei App Gallery'den indirin ve beni arkadaş olarak ekleyin. Zombilere karşı güçlerimizi birleştirelim ve birbirimizin hayatta kalmasına yardım edelim. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sığınağımızın içindeyiz. Bu merdivenden yukarıya inip çıkıyoruz. Tabi merdivende biraz güncelleme yapmamız lazım. Vakit kaybetmemek için kamera arkasında yapacağız onu. Şimdi burayı tamamen temizliyorum. Bakın her yer zaten kereste parçaları, çamur izleri falan. Temizledikten sonra içeri donatıyoruz. Eşyalarımızı koyuyoruz ve sığınağın son haline gelmiş oluyoruz. Sonunda sığınağımıza geldik ve burada bir gece kalmaya çalışacağım. Hava gerçekten çok soğuk çünkü daha sığınağın taslağı bitti. İçine eşyalarımızı yerleştirdik gördüğünüz gibi. Bardaklarımız var, termosumuz var. Burada bir gaz lambamız var ve bir takım kitaplarımız var. Ne var mesela? En güncel dini hikayeler kitabı, Çanakkale Bil Ulusun Destanı, Sol Ayağım. Burada da Aycan ve Aykız var arkadaşlar. İlk bunu okumayı düşünüyorum bu gece. Tabi soğuktan burada kalmaya başarabilirsem ilerleyen bölümlerde belki buraya bir şöminevari bir şey yapabiliriz. Ateş yakacağımız bir yer yapabiliriz. Bardağımız var. Sıcak suyumuz var içinde. Birazdan belki bir kahve yaparım. Gördüğünüz gibi 2 sandalyemiz, masamız. Duyuyorsunuz zaten üst kat bayağı bir sağlam oldu. Yerin altındayız. Burada ne kadar hayatta kalabiliriz? Bunu da buraya koymuş olduğumuz erzaklara bağlı biraz. Ne kadar çok erzak yerleştirirseniz o kadar çok uzun vadede kalabilirsiniz. Bir hafta olur, 2 hafta olur, bir ay olur. Bilmiyorum. Ben sadece bir gece burada kalacağım. O yüzden pek erzağa falan dikkat etmedim. Çünkü bizim asıl amacımız burada bu sığınağı nasıl inşa ettiğimizi size göstermek ve nasıl bu aşamaya geldiğimizi göstermekti. Bunu da adım adım zaten sizlerle birlikte yaptık. Sandalyeyi yer kapladığı için şöyle koyuyorum şuraya.
Şu köşeye belki küçük bir yastık, yorgan atarak uyuyabiliriz. Tabii ikimiz birden biraz zor sığacağız buraya. O yüzden masayı kaldırırız ve bu eşyaları da sağa sola yerleştirdikten sonra 2 kişilik bir alan açılmış olur bizim için. Bir serüvenimizin daha sonuna geldik. Bütün bu sığınağı sizinle birlikte inşa ettik. Sizinle birlikte güçlendirdik ve nasıl yaptığımızı da anlattık. Daha fazla uzatmayalım. İlerleyen bölümlerde de bu sığınağı iyice geliştirebiliriz. Daha geniş bir zamanda üst tarafa bir kabin inşa edebiliriz. Yani küçük bir ev inşa edebiliriz. Tarla inşa edebiliriz. Rüzgar değirmeni, rüzgar gülü ve aklımıza gelen bir takım şeyler. Peki ya birlikte yeniden inşa edecek olsak yorumlarda belirtin lütfen. Bu sığınağı nasıl geliştirebiliriz? Daha neler ekleyebiliriz? Ve yeni bölümlerde neler görmek istersiniz? Gelin birlikte bunu yorumlarda tartışalım ve uygun bulduğumuz şeyleri birlikte yapalım arkadaşlar. Bizim şimdilik aklımıza gelen buydu. Sadece başlangıcını yaptık ve yeni bölümlerde de yapmaya devam edeceğiz. Valla çok zor bir süreçti ama güzel bir projeydi. İkimizin de tebrik ediyorum bu konuda. Yeni projelerde görüşmek üzere. Türkiye'de ilk kez sığınak inşa ettik ve yeniden ilkleri yapmak için yorumlarda sizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect ile kalın. Unutmayın, bir savaş durumunda veya zombi istilası durumunda böyle bir şey inşa edebilirsiniz kendinize. Hoşça kalın.